Dünyanın farklı yerlerindeki veri merkezlerinde çok büyük işlem hacmi olan sunucuların sorunsuz çalışmasını sağlayan Ubuntu ve Kali gibi birçok işletim sisteminin temelini oluşturan Debian şu sıralar sessiz ama derin bir kriz yaşıyor. Debian sadece bir işletim sistemi değil, modern internetin üzerine kurulduğu temel bir yapı. Ancak 2026 yılına geldiğimizde bu temel 90'lardan kalma alışkanlıklar ve ağır bir bürokrasi yüzünden çatlamaya başladı. Yazılım dünyası hızla ilerlerken Debian yeni nesil geliştiriciler için artık girmesi çok zor, eski bir yapıya dönüşüyor. Sudo yetkileri alındıysa başlıyoruz. Debian'ın neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için önce büyüklüğüne bakmak lazım. Bugün internette yaptığımız işlemlerin veya kullandığımız servislerin arka planında Debian tabanlı bir sistemin olma ihtimali %80'den daha fazla. Milyar dolarlık altyapılar bu sisteme emanet ama garip bir durum var. Bu devasa yapı neredeyse tamamen gönüllülerin emeğiyle ayakta duruyor. Büyük şirketler Debian sayesinde paralar kazanıyor ama iş projeyi desteklemeye gelince herkes bir anda sessizleşiyor. Bu kriz aslında Debian'ın kendi yapısından kaynaklanıyor. Debian sağlamlığıyla bilinir ama 2026 yılında bu aşırı sağlamlık arayışı projeyi yaşayan bir fosile dönüştürmeye başladı. İnternetin ilk döneminden kalma yöntemlerle yönetilen bir yapıda değişmek çok zor. Mesela bugün bir hata bildirmek isterseniz modern platformlardaki gibi bir form doldurup gönderemezsiniz. Debian'da işler hala 1993 yılındaki gibi yürüyor. Debian'ın hata takip sistemi projenin neden kan kaybettiğinin en net örneği. Eğer bir hata raporlamak istiyorsanız bir web sitesine girip sorun bildir diyemezsiniz. Burada hatalar sadece e-posta yoluyla yönetiliyor. 2026 yılındayız ve devasa sistemlerin kalbinde hala manuel yazılan metin dosyaları duruyor. Bu bir nostalji tercihi değil, projenin değişime karşı gösterdiği bir direncin sonucu. Hatta popüler bir derleme sistemi Meson'un geliştiricisi Jussi Pakenen sadece e-posta ile hata yönetmenin korkunç bir fikir olduğunu söylüyor. Çünkü bir hatayı güncellemek veya yorum yapmak için özel kuralları olan bir e-posta hazırlamanız gerekiyor. Yanlış bir format veya eksik bir başlık kullanırsanız raporunuz sisteme bile işlenmiyor. Bu durum Debian'a katkıda bulunmak isteyen genç bir yazılımcının hevesini daha ilk dakikadan kırıyor. Bu e-posta sistemi sadece kullanışsız değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik riski. Modern bir projede sisteme girerken şifre veya 2 aşamalı doğrulama bekleriz. Debian'da ise işler doğru e-postayı doğru formatta atmak üzerine kurulu. Yani sistemin güvenliği aslında tam olarak sağlanmış değil. Sadece kimse bozmaya uğraşmadığı için sağlam duruyor. Dünyanın en kritik altyapılarını yöneten bir sistemin kimse fark etmez mantığıyla yönetilmesi gerçekten korkutucu. Genç yazılımcılar için bu durum devasa bir engel. Bir yanda Debian'ın 1993'ten kalma özel kuralları, diğer yanda Arch Linux gibi GitLab üzerine kurulan modern projeler var. Yazılımcı GitLab kullanmayı öğrendiğinde bu her yerde işine yarar. Ama Debian'da öğrendiği her şey sadece Debian'a özel kalıyor. Kariyerine bir şey katmayacak, eskimiş bir sistemi öğrenmek yerine modern projelere yönelmeleri çok normal. Peki Debian neden yerinde sayıyor? Aslında web arayüzü konusu 2000 yılından beri yani çeyrek asırdır tartışılıyor. Ama zaman geçtikçe bu değişimi yapmak imkansız bir canavara dönüştü. 30 yıllık devasa bir geçmişi, milyonlarca e-postayı bir yere taşımak artık sadece teknik bir iş değil, sanki bir arkeolojik kazı gibi. Bu zor işi üstlenecek gönüllü bulmak da her geçen gün zorlaşıyor. Burada asıl sorun sıkıcı kurumsal işler. Herkes yeni özellikler geliştirmek ister ama kimse hafta sonunu yasal prosedürler veya veri koruma kurallarıyla uğraşarak harcamak istemez. Debian'ın veri koruma ekibindeki herkes istifa edince işler bir anda durdu ve bütün yük proje liderinin üstüne kaldı. Şirketler bu işler için profesyonelleri tonla para öderken Debian normal olarak gönüllü insanların yapmasını bekliyor. Sonuç olarak kimse bu sorumluluğu üstlenmek istemiyor. Debian'ın içindeki bu hantallık sistemin en önemli parçalarını bile bozmaya başladı. Şu anki Debian lideri Andreas Tille hazırladığı raporlarda FTP Master ekibindeki durumu net bir şekilde paylaştı. Bu ekip sisteme giren her yeni paketin güvenliğinden ve düzgün çalışmasından sorumlu. Ancak korkutucu olan şu ki bu kritik iş yükünün tam %97'sini tek bir kişi sırtlamış durumda. Yazılım dünyasında otobüs faktörü denilen bir kavram vardır. Yani projenin çökmesi için kaç kişinin başına bir şey gelmesi veya projeyi bırakmasını gerektiğini anlatır. Debian için bu sayı sadece 1. Eğer o tek kişi ben artık yokum derse koca bir sistem kilitlenebilir. Bu milyar dolarlık şirketlerin güvendiği bir sistem için inanılmaz büyük bir risk. Peki insanlar neden bu görevden kaçıyor? Çünkü Debian'da bir işi bırakmak sanıldığı kadar kolay değil. İnsanlar buraya büyük bir tutkuyla katılıyor ama hayat değişiyor. Yeni bir iş veya aile sorumlulukları devreye giriyor. Bir gönüllü için artık vaktim yok demek bazen arkadaşlarına karşı suçluluk hissetmesine neden oluyor. Bu yüzden pek çok kişi resmi bir duyuru yapmak
kullanmak yerine sessizce ortadan kaybolmayı tercih ediyor. Bu sessiz gidişler Debian için tam bir kabus. Kağıt üzerinde bir paketin sorumlusu var gibi gözüküyor ama o kişi aslında aylardır e-postalara bakmıyor, hataları düzeltmiyor. Dışarıdan bakanlar her şey yolunda sanıyor ama aslında o paket sahipsiz kalmış durumda. Kimse aktif görünen birinin elinden işini zorla almak istemediği için de yeni gönüllüler sisteme dahil olamıyor. Sonuçta binlerce sahipsiz paket ve birikmiş hata raporları ortada kalıyor. Debian'ın o meşhur kararlı yapısı aslında iki tarafı keskin bir bıçak. Aylarca kapanmadan çalışan sunucular için eski ama güvenilir yazılımlar harika. Ancak 2026 yılında bir yazılımcının veya günlük kullanıcının bilgisayarında bu durum engel haline geliyor. İnsanlar artık 2 yıl öncesinin masaüstü arayüzünü veya eski sürücüleri kullanmak istemiyor. Debian sağlamlık vaat ederken güncelliğin çok gerisinde kalıyor. Bugün Fedora veya Arch Linux gibi sistemler her zaman en yeni yazılımları sunarken Debian artık bu sohbetlerde pek geçmiyor. Kullanıcılar daha modern ve donanımlarıyla daha uyumlu çalışan sistemlere geçiyor. Bu sadece bir keyif meselesi değil. Örnek olarak bir yazılımcının işini yapabilmesi için en yeni yazılımlara ihtiyacı var. Debian'da bu araçlara ulaşmak o kadar zahmetli ki insanlar bir süre sonra projeye katkı sağlamaktan bile vazgeçiyor. Bu durumun daha büyük bir sonucu var. Debian sadece kullanıcı değil, gelecekteki geliştiricilerine de kaybediyor. Normalde bir sistemi severek kullanan kişi zamanla onun hatalarını raporlar ve ekibine katılır. Ama Debian yeni nesli kendine çekemediği için projeye gelecekte sırtlayacak kimse de bulamıyor. Kimse her gün kullanmadığı ve paslı bulduğu bir sistemin sorunlarıyla uğraşmak için gönüllü olmak istemiyor. Burada bir de kurumsal çelişki var. Örneğin Ubuntu'yu geliştiren Canonical gibi dev şirketler aslında Debian'ın üzerine inşa ediliyor. Teknik konulara bazen destek verseler de projenin asıl ihtiyacı olan o sıkıcı kurumsal işler, yasal süreçler, idari işler vesaire söz konusu olduğunda bu şirketler bir anda ortadan kayboluyor. Büyük şirketler Debian üzerinden imparatorluklar kuruyor ama işin angaryasını hala hafta sonundan feragat eden gönüllülerin yapmasını bekliyorlar. Debian'ın hikayesi aslında bir idealin modern dünyaya karşı verdiği hayatta kalma mücadelesi. Verilere ve proje liderlerinin itiraflarına bakarsak Debian bir günde yok olmayacak. Ama her yıl biraz daha kan kaybederek sadece uzmanların dokunmaya korktuğu bir teknoloji müzesine dönüşme riski taşıyor. Yani sistem çalışmaya devam eder ama onu ayakta tutan o dinamik topluluğu yavaş yavaş dağılır. En büyük çıkmazımız şu: Debian'ı modernize etmek istiyoruz ama bunu yaparken 30 yıldır bu sistemi sırtında taşıyan eski geliştiricileri de küstürmekten korkuyoruz. Onlar için e-posta listeleri ve eski usul yöntemler projenin bir parçası. Ancak bu yöntemler yeni nesil yazılımcılar için aşılmaz bir duvara dönüşmüş. Projenin önünde iki yol var. Ya eski yapıyı koruyup yavaşça unutulmak ya da köklü bir değişimle modern dünyaya uyum sağlamak. Peki bu değişim neden yapılmıyor? Çünkü Debian'da kimse kimsenin patronu değil. Bu durum normalde bir güç ama kriz anlarında zayıflığa dönüşüyor. Bir şirkette kararlar hızlıca alınabilir ama Debian'da bir konuyu karara bağlamak yıllar süren tartışmalar ve sonsuz e-posta zincirleri demek. 2000 yılından beri konuşulan bir web arayüzü 2026'da hala yapılmadıysa sorun sadece teknik değil, karar verme mekanizmasının kilitlenmiş olmasıdır. Peki gelecekte Debian'ı nerede göreceğiz? Eğer büyük bir değişim olmazsa Debian evrensel işletim sistemi olma özelliğini kaybedip sadece Ubuntu gibi sistemlerin mutfağında çalışan arka plan kütüphanesine dönüşebilir. Masa üstünden tamamen çekilmiş, son kullanıcının adını bile duymadığı ama sunucularda çalışmaya devam eden bir sistem. Bu durum özgür yazılım dünyası için büyük bir kayıp olur. Çünkü Debian büyük şirketlerin değil, tamamen topluluğun yönettiği son kalelerden biri. Sonuç olarak Debian bir yol ayrımında. Sadece sorunları konuşmak yetmez. Altyapıyı 21. yüzyıla taşımak ve genç geliştiricilere heyecan verici bir vizyon sunmak gerekiyor. Aksi takdirde internetin bu devasa iskeleti modern dünyanın yükünü daha fazla taşıyamayabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Debian'ın bu eski ama güvenilir yapısı sizi hala cezbediyor mu? Yoksa artık veda vaktinin geldiğini mi düşünüyorsunuz? Sizce Debian sunucularda daha ne kadar çalışmaya devam eder? Çekinmeden fikirlerinizi yorumlara yazın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.